Evrenin en güçlü teleskobuyla komşu yıldız sistemimize baktık. Orada devasa bir gezegen gördük. Isısı olan, kendi döngüsü olan gerçek bir gök cismi. Ama asıl dehşet verici olan ikinci kez baktığımızda o gezegenin iz bırakmadan yok olmuş olmasıydı. Kayıp gezegen S1. Nereye gitti? Bir gezegen nasıl buharlaşır? Yoksa en başından beri orada değil miydi? Bugün bildiklerinizi unutun. Çünkü uzayın karanlığının içine baktığınızda o karanlık da yavaşça sizin içinize bakar. Yüzyıllar önce Cihan Nüma'nın sayfalarında Katip Çelebi o dönemin bilinen dünyasını çizerken bir sınır çekmişti. Bilinenin bittiği yere aşılması imkansız dağlar, geçilemez okyanuslar koymuştu. Onun o derme çatma keşif haritalarının bittiği o yerde, bugün artık fizik yasalarının devasa, soğuk duvarları yükseliyor. Bizler okyanusları aştık, gökyüzünü fethettik. Hatta yeryüzünden ayrılıp o solgun uydumuz Ay'a bile ayak bastık. Ama sonra ne oldu? 50 yıldan uzun süredir oraya geri dönmedik. İnsanlar bunun nedeninin uzaylılar olduğunu veya teknolojiyi kaybettiğimizi fısıldıyor. Oysa gerçek, komplo teorilerinden çok daha acımasız ve trajiktir. Ay'a dönmedik çünkü insanlığın bu en büyük, en epik varoluşsal sıçraması aslında sadece iki süper gücün nefes nefese koştuğu, bitmiş ve fişi çoktan çekilmiş politik bir sprintten ibaretti. Para bittiğinde gösteri de bitti. Biz evrenin kaşifleri değiliz. Biz sadece kendi küçük bahçesinde güç gösterisi yapan, sonra da yorulup içeri giren çocuklarız. Ve o bahçenin kapısından dışarı, evrenin asıl okyanusuna, o zifiri karanlık boşluğa şöyle bir göz ucuyla baktığımızda ne kadar çaresiz olduğumuzu yeni yeni anlıyoruz. Alpha Centauri, en yakın komşumuz. Astronomi kitapları size onun sadece 4,3 ışık yılı uzaklıkta olduğunu söyler. Ne kadar masum, ne kadar küçük bir sayı değil mi? Sadece 4,3. Oysa zihniniz bu mesafeyi algılayamaz. Çünkü beyniniz kozmik dehşeti anlayacak kapasitede evrimleşmemiştir. Gelin bu dehşeti sizin algılayabileceğiniz evinizin içine getirelim. Eğer güneşi, o devasa, kavurucu yıldızımızı masanızın üzerinde duran sıradan bir Greyfurt boyutuna küçültseydik, bize o çok yakın denen Alpha Centauri nerede olurdu biliyor musunuz? O Greyfurt'tan tam 4000 mil ötedeki bir kapının ardında. Aradaki o binlerce millik mesafe ise hiçbir şeyin, tek bir kum tanesinin, tek bir rüzgar esintisinin bile olmadığı, ölümcül radyasyonla dolu zifiri bir hiçliktir. İşte evren, övündüğümüz o muazzam kozmos, böylesine korkunç bir ıssızlıktan ibarettir. Biz o ıssızlığı yine de yenmeye çalıştık. 1977'de Voyager'ı fırlattık. İnsanlığın metalden gururu. 47 yıldır o korkunç uçurumun içine doğru durmaksızın düşüyor. Güneş sisteminin dışına, Heliopoz'un ötesine geçti. Peki Heliopoz nedir? Bir duvar mı? Hayır. Orası Güneş'in bizi koruyan o son nefesinin tükendiği, parçacık rüzgarlarının durduğu uçurumdur. Voyager o görünmez sınırı geçtiğinde artık ısının olmadığı bir yere adım attı. Filmlerde izlediğinizin aksine uzay boşluğuna korumasız adım attığınızda donarak ölmezsiniz. Çünkü uzay soğuk bir madde değildir. Uzay, ısının, enerjinin ve varoluşa dair her şeyin mutlak ve korkutucu yokluğudur. Orası saf bir terk edilmişliktir. Evrenin o acımasız ölçeğinde 47 yıllık bu efsanevi yolculuk ne anlama geliyor peki? Işık için sadece 20 saat.
Voyager'in bir ömürde gittiği yolu ışık kahvaltınızı yapıp akşam yemeğine oturana kadar geçer. Peki ya en hızlı icadımız? Parker Solar Probe. Saatte 430 bin mil hıza ulaştı. Namlusundan yeni çıkmış bir mermiden binlerce kat daha hızlı. Eğer Parker sondasına binip o kayıp S1 gezegenini bulmak için yola çıksaydık, yolculuğumuz tam 7.000 yıl sürerdi. 7.000 yıl. Siz o gemiye binip yola çıktığınızda dünyada piramitler daha inşa edilmemişti, vardığınızdaysa torunlarınızın torunlarının medeniyeti çoktan toza dönüşmüş, çelik gökdelenler paslanıp toprağa karışmış olacak. O halde daha hızlı gitmeliyiz diyoruz. Işık hızına ulaşmalıyız. Ama evrenin kodlarına yazılmış sarsılmaz bir duvar var. Işık hızı. Neden hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez? Kütle arttığı için mi? Hayır. Gerçek çok daha felsefi ve gariptir. Işık hızı aslında evrenin güncellenme hızıdır. Fiziksel bir motor yetersizliği değil, bizzat nedensellik dediğimiz şeyin olayların birbiriyle iletişim kurabilmesinin son sınırıdır. Evrenin dokusu daha hızlı bir bilgi akışına izin vermez. Eğer ışıktan hızlı gitseydiniz, bardağın masadan düşüp kırılmasından önce kırık parçaların masaya sıçradığını görürdünüz. Evren kendi içindeki mantığı korumak için bizi bu hız sınırına hapsetmiştir. Üstelik bu hız sınırına yaklaşmak bile kendi içinde bir intihardır. Santimetre küpte sadece tek bir hidrojen atomunun bulunduğu o mutlak yıldızlar arası hiçlikte saatte 100 milyonlarca mil hızla gitmeye kalkarsanız ne olur biliyor musunuz? O masum tek tük atomlar geminizin gövdesine saniyede milyarlarca kez çarpan devasa bir X ışını radyasyon duvarına dönüşür. Hiçliğin kendisi, hızlandıkça sizi küle çeviren görünmez bir tuğla duvara evrilir. Fakat Einstein bize evrenin en büyük sırrını, o gizli kapıyı fısıldadı. Madem evren hızı sınırlıyor, o zaman biz de zamanı bükeriz. Gama faktörü ve ikizler paradoksu. Hız sınırını yıkamazsınız ama zamanı esnetebilirsiniz. Eğer o radyasyon duvarını aşabilen yıldızlar arası bir gemi inşa edip ışık hızının %99,99'una ulaşsaydınız, o korkunç 4,3 ışık yıllık mesafeyi kendi zihninizle sadece birkaç ayda geçerdiniz. Hatta daha da ileri gidelim. O devasa Andromeda galaksisi. 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta. Eğer o geminin içindeki gaza sonuna kadar basarsanız, Andromeda'ya varmanız sizin bilinciniz için sadece 2,5 yıl sürer. Ama o gizli kapının dehşet verici bir bedeli vardır. Zaman yolculuğu her zaman tek yönlüdür. Siz o 2,5 yılın sonunda Andromeda'nın muazzam, yabancı ışıkları altında geminizin camından dışarı bakarken, dünyada 2,5 milyon yıl geçmiş olacak. Tanıdığınız herkes, sevdiğiniz herkes, insanlık tarihi, savaşlarımız, sanatımız, tutkularımız, yazılan tüm kitaplar ve dökülen tüm gözyaşları, hepsi toprak oldu. Hatta güneşimiz kızıl bir deve dönüşüp yeryüzündeki okyanusları buharlaştırdı. Evrenin bu sırrını kullanarak galaksileri aşabilirsiniz. Ama asla evinize geri dönemezsiniz. Çünkü ev dediğiniz yer artık uzayda değil, geçmişin ulaşılamaz mezarlığındadır. Zaman genişlemesi, kozmosun bize sunduğu en acımasız anlaşmadır. Bize yıldızları verir ama karşılığında geçmişimizi ve sevdiklerimizi alır. Peki ya vardığımız yerde ne var? Neden gece gökyüzüne baktığımızda o sağır edici sessizliği duyuyoruz? Trilyonlarca gezegen, milyarlarca yıl yaşındaki bir evren. Neden kimse bizimle konuşmuyor? Fermi paradoksu tam da burada boğazımıza sarılıyor. Eğer matematik evrenin yaşamla kaynadığını söylüyorsa, neden teleskoplarımızda sadece ölü bir boşluk çınlıyor? Belki de bu sessizlik yalnız olduğumuzun değil, büyük filtrenin kanıtıdır.
Bütün gelişmiş medeniyetleri yıldızlar arası yolculuğa çıkmadan önce acımasızca yok eden, kimsenin aşamadığı o kozmik giyotin. Ve asıl sarsıcı soru Şudur. Biz o filtreyi milyonlarca yıl önce kendi ilkelliğimizde mi atlattık? Yoksa o görünmez giyotin tam önümüzde, bizim yeterince gelişip kendi sonumuzu getirmemizi mi bekliyor? Zaman daralıyor. Milyarlarca yıl sonra gece gökyüzümüzü süsleyen o devasa Andromeda galaksisiyle Samanyolu çarpışacak. İki devasa galaksi, milyarlarca yıldız, trilyonlarca gezegen. Gökyüzünün alev alev yanacağını, yıldızların birbirine çarparak cehennemi yaşatacağını sanıyoruz. Oysa evrenin o korkunç, akıl almaz boşluğu yüzünden ne olacak biliyor musunuz? Tek bir yıldız, tek bir gezegen bile birbirine değmeyecek. İki devasa galaksi, birbirlerinin içinden birer hayalet gibi sessizce geçip gidecek. Bizim kıyamet sandığımız şey, kozmosun o sessiz karanlığında sadece rüzgarsız bir toz bulutunun birbirine karışmasından ibaret olacak. Biz evreni araştırdığımızı sanıyoruz. Işıkları, yıldızları, Seybir gibi hayalet gezegenleri izliyoruz. Oysa biz sadece kendi içimizdeki o karanlık aynaya, Carl Jung'un bahsettiği o devasa kolektif gölgeye bakıyoruz. İnsanlık bu dondurucu karanlığın ortasında, kendi varoluşuna bir anlam arayan yalnız bir çocuktan farksız. Bir dahaki sefere, gece gökyüzüne baktığımızda, o parlayan ışıklara, o romantik takım yıldızlara Kanmayın. Onlar sadece geçmişin solgun yankılarıdır. Siz o ışıklara değil, onların arasındaki o korkunç, sessiz, limitsiz ve dondurucu boşluğa bakın. Çünkü evrenin asıl efendisi ışık değil, karanlıktır. Ve o karanlık fizik yasalarının ördüğü görünmez duvarların ardında sabırla sonumuzu bekliyor. Zamanın ve hızın o acımasız bedelini ödemeyi kabul ettik diyelim. Geçmişimizi, sevdiklerimizi, dünyamızı feda edip o karanlık okyanusa yelken açtık. Peki ama vardığımız o uzak kıyılarda bizi ne bekliyor? Gece gökyüzüne her baktığımızda o parlayan yıldızların etrafında dönen milyarlarca gezegen olduğunu biliyoruz. Sadece kendi evimiz olan Samanyolu galaksisinde bile Dünya'ya benzeyen, suyu ve atmosferi olabilecek en az 40 milyar gezegen var. 40 milyar potansiyel yuva. 40 milyar farklı yaşam ihtimali. Üstelik evrenin yaşını düşünün. 14 milyar yıl. Bizim ufacık gezegenimiz Dünya daha toz ve gaz bulutuyken, başka yıldız sistemlerinde medeniyetlerin doğması, büyümesi ve yıldızlara yayılması için milyarlarca yıllık uçsuz bucaksız bir zaman vardı. Matematik yalan söylemez. İstatistikler bize hayal satmaz. Denklemlere göre galaksimiz şu an yaşamla, sinyallerle, devasa yıldız mühendislikleriyle kaynıyor olmalıydı. Gökyüzü, dev bir metropolün gece ışıkları gibi cıvıl cıvıl olmalı, radyo dalgaları uzayın her köşesinde yankılanmalıydı. Ama teleskoplarımızı o karanlığa çevirdiğimizde ne duyuyoruz biliyor musunuz? Kısa bir duraksama, hiçbir şey. Mutlak, dondurucu ve sağır edici bir sessizlik. İşte ünlü fizikçi Enrico Fermi, 1950'lerin o güneşli bir gününde meslektaşlarıyla gökyüzüne bakıp insanlığın kanını donduran o basit soruyu sormuştu. Eğer herkes oradaysa, peki neredeler? Bu Fermi paradoksudur. Evrenin bize oynadığı en korkunç zihin oyunu. Eğer yaşam evrende bu kadar sıradansa, neden o kozmik okyanusta yapayalnız bir adada mahsur kalmış gibi hissediyoruz?
Neden kimse bizimle konuşmuyor? Bilim insanları bu sessizliğe masum kılıflar aradı. Belki de bizden saklanıyorlar dediler. Belki de ilkel bir tür olduğumuz için karantina altındayız. Ama en felsefi ve en ürkütücü cevap, evrenin o derin karanlığından bir fısıltı gibi geldi. Büyük filtre. Büyük filtre teorisi, evrenin merhametsiz bir elek olduğunu söyler. Yaşamın cansız bir çamurdan başlayıp zeki bir medeniyete dönüşmesi ve yıldızlara açılması yolunda herkesin ama istisnasız her medeniyetin çarpıp yok olduğu, aşılması imkansız bir duvar vardır. Kozmik bir giyotin. Trilyonlarca gezegende yaşam başlıyor olabilir. Ama o medeniyetler yıldızlar arası bir imparatorluk kuramadan önce bir şekilde kendi sonlarını getiriyorlar. Belki nükleer bir savaş. Belki nükleer bir savaş. Belki zıvanadan çıkan bir yapay zeka. Belki de gezegenin atmosferini zehirleyen, doymak bilmez bir endüstri. Sebebi ne olursa olsun, o filtre tıkır tıkır çalışıyor. Ve sessizce galaksiyi uçsuz bucaksız bir mezarlığa çeviriyor. Ve şimdi o ayna yeniden bize dönüyor. Carl Jung'un o karanlık gölgesi, uzay boşluğundan yeniden gözlerimizin içine bakıyor. Eğer büyük filtre gerçekse, insanlık olarak önümüzde sadece 2 ihtimal var. Ve ikisi de birbirinden korkunç. Birinci ihtimal, biz o filtreyi çoktan geçtik. Belki yaşamın cansız maddeden doğması o kadar zor, o kadar akıl almaz bir mucizeydi ki, evrenin o imkansız piyangosunu milyarlarca yıl önce biz kazandık. Eğer böyleyse, evrende yalnızız demektir. Bu sonsuz karanlıkta yanan, titreyen tek mum biziz. Ve o mum sönerse, evren sonsuza dek zifiri karanlığa gömülecek. Bütün bu kozmik sahne sadece bizim yalnızlığımız için kurulmuş demektir. İkinci ihtimal ise çok daha dehşet vericidir. Ya büyük filtre henüz arkamızda değilse, ya yaşamın doğması, alet yapması, şehirler kurması ve atomu parçalaması evrenin sıradan en basit adımlarıysa, ya bütün o yok olmuş, sessizliğe gömülmüş medeniyetlerde tam bizim bulunduğumuz bu kibirli noktaya kadar gelip o görünmez duvara çarptılarsa? Eğer büyük filtre önümüzde bizi bekliyorsa, bu insanlığın sonunun çoktan yazıldığı anlamına gelir. Teknolojimiz geliştikçe, uzaya roketler fırlattıkça aslında sadece kendi mezarımızı biraz daha derin kazıyoruz demektir. Belki de radyo teleskoplarımızla uzayı dinlediğimizde duyduğumuz o sessizlik, yaklaşan bir fırtınanın sessizliği değildir. O sessizlik, sıramızı beklediğimiz kozmik bir mezarlığın, bir idam bankasının sessizliğidir. JWST'nin gözlemlediği ve sonra bir hayalet gibi kaybolan o S1 gezegeni, belki de sadece bir optik yanılsama değildi. Belki de o filtreye çarpıp sönen, son nefesini veren devasa bir medeniyetin bize ulaşan son çığlığıydı. Biz evrenin sırlarını çözdüğümüzü sanıp karanlığa meydan okurken, evren o soğuk boşluğunda büyük bir sabırla sıradaki ölümcül hatamızı yapmamızı bekliyor. Bir sonraki adımımız Güneş sisteminin sınırlarına, o zifiri hiçliğe doğru olacak. Güneşin bizi koruyan o son rüzgarı dindiğinde, Voyager'ın izinden heliopozu açtığımızda uzayın aslında ne olmadığını göreceğiz. Orada bizi bekleyen şeyin soğuk bir madde değil, mutlak yokluğun ta kendisi olduğunu anladığımızda, yalnızlığımızdan bile daha çok korkacağımız şeyler olduğunu fark edeceğiz. Büyük filtrenin o görünmez giyotinini ensemizde hissederek, evimizden, güneş sisteminden dışarı doğru o son adımı attığımızda, insan zihninin kabullenmekte en çok zorlanacağı o gerçekle yüzleşiriz.
Bizler devasa bir nükleer fırın olan Güneş'in çocuklarıyız. Sadece onun ışığıyla ısınmıyoruz. Güneş'in sürekli uzaya üflediği o görünmez nefes, yani güneş rüzgarları, gezegenlerimizi kozmik radyasyondan koruyan devasa bir balon yaratır. Heliosfer. Biz o sıcak, korunaklı balonun içinde doğduk, savaştık, aşık olduk ve öldük. Ama her nefes eninde İşte Voyager uzay aracı 40 yılı aşkın o sessiz yolculuğunun sonunda bu sınırı, Heliopoz'u geçti. İnsanlar Heliopoz'un fiziksel bir duvar, alevden bir bariyer olduğunu hayal eder. Oysa gerçek çok daha sarsıcıdır. Heliopoz bir duvar değildir. Güneşin bizi koruyan o son nefesinin tükendiği, rüzgarın aniden kesildiği ve kozmik uçurumun başladığı sessiz bir eşiktir. O eşiği geçtiğiniz an artık evinizin bahçesinde değilsinizdir. Artık yıldızlar arası hiçliğin, o acımasız okyanusun sularındasınızdır. O uçurumdan aşağı baktığınızda ne görüyorsunuz? Çocukluğumuzdan beri bize uzayın çok soğuk olduğu öğretildi. Hollywood filmlerinde kaskı kırılan astronotların saniyeler içinde buz heykellerine dönüştüğünü, donarak parçalandıklarını izleriz. Ama fizik, kurgunun o basit korkularından çok daha yabancı, çok daha rahatsız edicidir. Eğer uzay boşluğuna korumasız bir şekilde adım atarsanız, donarak ölmezsiniz. Çünkü uzay soğuk bir madde değildir. Uzayda teninize değip ısınızı çalacak bir rüzgar, bir hava, bir su veya herhangi bir gaz bulutu yoktur. Uzay bir buzdolabı değildir. Uzay mutlak ve saf bir yokluktur. Soğumak için bedeninizi saran bir maddeye ısı aktarmanız gerekir. Ama hiçliğin ortasında ısıyı kime vereceksiniz? Etrafınızda ısınızı alacak hiçbir şey olmadığı için uzay boşluğunda kendi vücut ısınızın içinde hapsolursunuz. Kanınızdaki oksijen genleşip ciğerlerinizi parçalarken siz aslında donarak değil, kendi ısınızla kavrularak, boğularak can verirsiniz. İşte evrenin o dondurucu denen gerçekliği budur. Uzay üşümez çünkü uzay yoktur. Orası enerjinin, maddenin, ısının ve varoluşa dair her türlü anlamın mutlak terk edilmişliğidir. Evren size düşman değildir. Evren sizi yok etmek için çabalamaz. Çok daha kötüsü, evren sizi tamamen ve kusursuz bir şekilde görmezden gelir. Heliopoz'un ötesindeki o karanlık yıldızlar arası ortama, o terk edilmişliğe adım attığınızda, dünyadaki en kusursuz laboratuvarlarda yaratılan vakum odalarından bile milyarlarca kat daha boş bir cehenneme girersiniz. 1 santimetre küp. Sadece ufacık bir zar boyutu. Dünyada o küçücük alanın içinde kentilyonlarca atom birbiriyle dans ederken, yıldızlar arası boşlukta o 1 santimetre küpte sadece tek bir, yalnız ve başıboş atom bulunur. İnsan zihni boşluktan nefret eder. Biz sınırlar, duvarlar, dokunabileceğimiz yüzeyler ve anlamlar ararız. Kapalı kapılar ardında güvende hissederiz. Ama evrenin asıl dokusu, o devasa galaksileri, alev alev yanan nebulaları birbirinden ayıran asıl efendi, bu limitsiz boşluğun ta kendisidir. Bu hiçlik öylesine muazzam, öylesine baskındır ki, zamanın sonuna doğru en büyük kozmik kıyamet koptuğunda bile asıl kazanan o olacaktır. Milyarlarca yıl sonra gökyüzümüzü süsleyen o komşu dev, Andromeda galaksisiyle bizim Samanyolu galaksimiz o kaçınılmaz ölüm dansına başlayıp birbirine çarptığında, hepimiz gökyüzünün alev Alacağını, trilyonlarca yıldızın birbirine çarpıp evreni bir cehenneme çevireceğini hayal ederiz. Oysa aradaki o korkunç, o akıl almaz uzay boşluğu yüzünden ne olacak biliyor musunuz?
Tek bir yıldız, evet tek bir gezegen bile bir diğerine fiziksel olarak çarpmayacak. İki devasa galaksi, milyarlarca güneş sistemi, o mutlak yokluğun içinde birbirlerinin içinden sessizce birer hayalet gibi geçip gidecekler. Bizim kıyamet sandığımız o devasa çarpışma, kozmosun o sessiz karanlığında sadece iki dumansız gölgenin birbirine karışmasından ibaret olacak. Bizler bu sonsuz ve terk edilmiş hiçliğin ortasında tozdan kaleler inşa edip onlara evren diyen zihinleriz. Karanlıktan korkmamızın nedeni evrimin bize bıraktığı ilkel bir içgüdü değil, ruhumuzun o mutlak hiçlikle yüzleşmekten duyduğu o derin, felsefi dehşettir. Bu mutlak hiçliğin, bu felsefi dehşetin ortasında sürüklenirken zihnimiz çaresizce bir can simidi arar. Yüzümüzü yıldızlara döndüğümüzde içimizi kaplayan o derin korkunun, o kozmik yalnızlık hissinin nedenini hep biyolojide aradık. Gecenin karanlığında gizlenen yırtıcılardan korkan ilkel atalarımızdan bize miras kalan basit bir hayatta kalma içgüdüsü sandık bunu. Oysa gerçek, insan ruhunun o karanlık dehlizlerinde çok daha karmaşık bir şekilde gizlidir. Evrenin o sağır edici boşluğuna teleskoplarımızla bakarken aslında dışarıyı izlemiyoruz. Biz o zifiri karanlık camda sadece kendi yansımamıza, insanlığın o devasa ve bastırılmış bilinç dışına bakıyoruz. Ünlü psikanalist Carl Jung'un gölge arketipi dediği o karanlık yüzümüz, uzayın sonsuz hiçliğinde kendine mükemmel bir tuval buluyor. Uzayın o acımasız ve soğuk olduğu fikri evrenin bir gerçeği değildir. O bizim kendi içimizdeki acımasızlığın, kendi yalnızlığımızın kozmosun üzerine yansıtılmasından ibarettir. Biz evrenden değil, kendimizle o mutlak sessizlikte baş başa kalmaktan korkuyoruz. Çünkü dışarıdaki o kozmik boşluğu aşsanız bile kendi içinizdeki o karanlık boşluktan asla kaçamazsınız. Peki ya kaçmak istersek? Kendi zihnimizin ve bu yalnız gezegenin zincirlerini kırıp evrenin sınırlarını zorlamaya karar verirsek, o zaman karşımıza evrenin en acımasız, en sarsılmaz gardiyanı çıkar. Fizik kuralları. Yüzyıllardır ışık hızını aşmanın hayalini kuruyoruz. Onu fiziksel bir bariyer, motorlarımızı yeterince güçlendirirsek yıkabileceğimiz bir duvar sanıyoruz. Ne kadar da naif, ne kadar da kibirli bir yanılgı. Işık hızı, roketlerinizle veya harcadığınız enerjiyle ilgili bir sınır değildir. Işık hızı, bizzat nedensellik dediğimiz kavramın, gerçekliğin kendi içindeki iletişiminin son sınırıdır. Evrenin güncellenme hızıdır. Evrenin dokusu, olayların birbirinden haberdar olması için bir hız limiti belirlemiştir. Bu hız limiti saniyede 300.000 kilometredir. Eğer bu hızı aşarsanız evrenin mantığı çöker. Eğer ışıktan hızlı giderseniz cam bir bardağın masadan düşüp yere çarpmasından önce o kırık parçaların yerden sıçrayıp masada tekrar birleştiğini görürsünüz. Zamanın oku tersine döner. Sonuç nedenden önce gerçekleşir. Evren kendi gerçeğini, kendi matematiğini korumak için bizi bu kozmik kafese kilitlemiştir. Dışarı çıkamazsınız. Çünkü dışarısı diye bir şey, bu hızın ötesinde bir gerçeklik yoktur. Üstelik bu kozmik kafesin parmaklıklarına yaklaşmak bile kendi içinde bir intihardır. Santimetre küpte sadece tek bir hidrojen atomunun bulunduğu o mutlak yıldızlar arası hiçlikte, ışıktan hızlı gitmeyi bırakın, ona yaklaşmaya çalıştığınızda bile ne olur biliyor musunuz? O masum, tek tük atomlar, geminizin gövdesine saniyede milyarlarca kez çarpan
devasa bir radyasyon duvarına dönüşür. Hiçliğin ta kendisi, siz hızlandıkça sertleşen ve sizi anında küle çeviren görünmez bir tuğla duvara evrilir. Evren, sırlarını çalmaya çalışanlara karşı o kadar acımasızdır ki onları bizzat o hiçlikle ezer. Yüzyıllar önce Katip Çelebi haritalarını çizerken bilinenin bittiği yere o efsanevi dağları, aşılmaz denizleri ve devasa canavarları resmetmişti. İnsan zihni bilinmeyeni bir şekilde doldurmak zorundaydı. Bugün Katip Çelebi'nin o derme çatma haritalarının bittiği yerde kuantum dalgalanmaları, zaman genişlemeleri ve ışık hızının o soğuk, sarsılmaz duvarları yükseliyor. Bizler modern okyanusları aştık, gökyüzünü fethettik. Ama evrenin asıl haritasında evimizin kapısından bir adım bile öteye gidemedik. Kayıp gezegen S1'i arıyoruz. JWST'nin gözlemlediği ve sonra bir hayalet gibi silinen o dünyayı. Belki o gezegen büyük filtreye çarpıp yok olmuş bir medeniyetin külleriydi. Belki de ışığın ve zamanın büküldüğü o gizli kapılardan sızan başka bir evrenin yankısıydı. Cevabı belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü evren bizim sorularımıza cevap vermek için yaratılmadı. O kendi karanlık şarkısını söylüyor ve biz o devasa koronun içinde sağır edici bir sessizlikle baş başayız. Bir dahaki sefere gece gökyüzüne baktığınızda o milyarlarca yıl önceden yola çıkmış, çoktan ölmüş yıldızların ışığına kanmayın. Onlar sadece kozmik birer mezar taşıdır. Siz o ışıklara değil, aralarındaki o korkunç, limitsiz ve dondurucu boşluğa bakın. Orada, o hiçliğin içinde bizi bekleyen gerçeği kabullenin. Bizler, fizikten duvarlarla örülmüş bu karanlık okyanusta kendi yansımamızı arayan yalnız birer gölgeyiz. Ve hafıza sokağında adımlarken şunu asla unutmayın. Bilinenin sınırında sadece karanlık yoktur. Orada aklın sınırlarını parçalayan sarsılmaz gerçekler bekler.